Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle San Sebastian yapacağız. San Sebastian cheesecake'i çok seviyorum gerçekten. Pek çok yerde tadına bakmış, çok fazla deneme yapmış ve yine profesyonel mutfakta da bu ürünün satışını yapmış biri olarak benim için en iyi San Sebastian tarifi diyebilirim. San Sebastian cheesecake aslında 1990 yılında ortaya çıkmış, oldukça yeni. İspanya'nın Bas bölgesinde bulunan San Sebastian tatil belgesindeki La Viña kafede ortaya çıkıyor. Şef Santiago Rivera yaptığı denemeler sonucu bu cheesecake'i geliştiriyor. Bu nedenle Bas cheesecake, burnt cheesecake veya San Sebastian cheesecake olarak adlandırılmış. İspanyolca'da La Tarta de Queso. Esasında 5 bileşenden oluşuyor. Bunlar krem peynir, şeker, krema, yumurta ve un. Bu kadar. Ama ben bugün size benim yaptığım, içerisine birkaç bir şey ekleyip çıkarttığım ve evde yapabileceğiniz en iyi tarifi vereceğim. Tabii herkes farklı şekilde yapabilir. Bazen böyle üzeri çok fazla yanmış San Sebastian'lar görüyorum. Ben bu şekilde yapmıyorum arkadaşlar. Zaten orijinali de bu şekilde değil aslında. Tarifin sahibi bir röportajında şöyle söylüyor. Biz cheesecake'i yakmıyoruz. Çünkü bu ona acı bir tat veriyor aslında. Ama isteyen istediği şekilde yapabilir diyor. Gerçekten de öyle. Damak tadınıza nasıl uyuyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bugün biraz fazla uzattık girişi. Hemen yapımına başlayalım. Şimdi şöyle labne peyniri kullanıyorum. Bu arada kullandığım markalar bu şekilde. En iyi sonucu bu markalarda aldım arkadaşlar. Bu yüzden bunları önerebilirim. Tabii farklı markalarda tercih edebilirsiniz. Labne peynirini kullanmadan önce suyunu ilk önce süzüyorum. Suyunu koymuyorum içerisine. Bu tarif için 23 santimlik kelepçeli bir kalıp kullanacağız. Toplamda 400 gramlık 2 paket labne peynirini kabıma alıyorum. Daha sonra labne peynirinin içerisine pudra şekeri ilave edip önce bir pudra şekeri ve labneyi homojen bir kıvama getireceğim. Daha sonra diğer malzemeleri eklemeye geçeceğim. Mikser kullanmıyoruz arkadaşlar. Ben sadece San Sebastian içinde değil, herhangi bir cheesecake yaptığım zaman da mikser kullanmıyorum. Tel çırpıcıyla, spatulayla hemen karıştırıyorum. Mikser kullanmak içerisinde fazladan hava kabarcığı oluşmasına neden oluyor. Bunu istemiyoruz cheesecake içerisinde. İlk olarak labne peynirimi şöyle spatulayla biraz karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 190 gram pudra şekerini eleyerek ilave ediyorum. Bir pakette vanilyamız var. Onu da ilave edelim. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştıracağım. İyice karıştıktan sonra kremalarımı ilave edeceğim. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir nokta. Tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bunu açıklamalar kısmına da belirteceğim zaten. %35 yağ oranı içeren 2 paket krema kullanıyorum. Böyle yemekler ve soslar için olan %18 oranında yağ içeren kremalar da var. Onlardan kullanmıyoruz arkadaşlar. Yağ oranı yüksek olacak. Bir tel çırpıcı aldım. Şöyle homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Böyle çok fazla çırpmıyoruz. Sadece birbirine karışması yeterli bizim için. Bu arada fırınımı 250 derecede ısıtmaya başladım. Fan yok, fansız 250 derecede. Fırınım güzel bir şekilde ısınmış vaziyette şu anda. Siz de tarife başlamadan önce fırınınızı yakın lütfen. Yine oda sıcaklığındaki yumurtalarımı teker teker ilave ediyorum. Büyük boy yumurta kullandım arkadaşlar. Yumurtalar karıştıkça bir diğerini ekleyeceğim. Bütün yumurtaların bitene kadar. Burasını böyle biraz hızlandırılmış bir şekilde verdim. Bu şekilde hunharca karıştırmıyorum tabii ki. Evet, aslında bu kadar. Yapımı çok basit. Şimdi içerisine un ve tereyağı ekleyip bitireceğiz. 25 gram un kullanacağız arkadaşlar. Şöyle bir dolu yemek kaşığı, bir de silme yemek kaşığı diyebiliriz. Aslında verdiğim reçetelerde bardak ölçüsü verme taraftarı değilim kesinlikle. Çünkü pastacılıkta gramajlar çok önemli. Herkesin kullandığı bardak ölçüleri, kaşığı doldurma oranınız bile burada değişecek. Gramajlar değişecek. Ama yine de herkesin evinde hassas tartı olmadığı için bardak ölçüsünde ekliyorum. Tavsiyem gramajlara uymanızdır kesinlikle. Unu da eleyerek ekledim. Şimdi sadece karışana kadar, homojen bir kıvam alana kadar kabaca karıştıracağım. Daha sonra içerisine 100 gram tereyağı ekleyeceğiz. Bu tereyağı kesinlikle sıcak değil. Tereyağını erittik, oda sıcaklığına getirdik. Şimdi içerisine yavaş yavaş ekleyip karıştırıyoruz. Evet, harcımız hazır. Şimdi artık kalıbımıza aktarmaya geçebiliriz. Dediğim gibi 23 santimlik bir kelepçeli kalıp kullanıyorum. Şöyle kalıbımın ortasına ve kenarlarına çok hafif bir tereyağı sürüyorum. Bu neden yapıyoruz? Böyle yağlı kağıdımızı koyduktan sonra sabit bir şekilde kalsın, kaymasın diye. Yağlı kağıdı elimle şöyle biraz buruşturdum. Şimdi kalıbımın içerisine yerleştireceğim. Elimi güzelce açarak kalıbımın tabanına yerleştiriyorum. Daha sonra yağlı kağıdı kenarlara doğru çıkartıyorum. İyice bastırıyoruz. Daha
Daha sonra şöyle kenarlarındaki yağlı kağıtları elimle güzelce bastıra bastıra düzleştiriyorum. Eğer buraları bastırmaz direkt harcı koyarsanız kenarlarındaki o böyle buruşuk buruşuk kısımlardan harç içeri çok fazla kaçıyor. Böyle olunca da görüntüsü çok iyi olmuyor bence. O yüzden ben kenarlarını elimle biraz düzleştiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hazırladığımız harcı kalıbımıza aktarabiliriz. Ben süzgeçten geçirerek ekliyorum kalıba. Bu sayede hem içerisinde hava kabarcığı varsa onlar gitmiş oluyor, hem de daha böyle pürüzsüz bir kıvam oluyor. Çünkü içerisinde herhangi bir topak vesaire varsa süzgeçten geçmiyor. Şimdi üzerini şöyle biraz düzelttim. Hafifçe sallıyorum. O üzerindeki çizgiler gitsin. Tamamen harcım kalıba otursun diye. İçerisinde hava kabarcığı varsa diye şöyle birkaç kere tezgaha vuruyoruz. Bakın birkaç tane hava kabarcığı çıktı. Onları da kürdanla hemen patlatıp yolumuza devam ediyoruz. Yağlı kağıdımın kenarlarını şöyle üste doğru hafifçe kaldırıyorum. Önceden ısıtılmış 250 derece alt üst ayar fırınımda pişirmeye gönderiyorum. Orta rafın üst tarafına, yani üst ızgaraya daha yakın olacak şekilde konumlandırdım gördüğünüz gibi. Benim fırında yaklaşık 27 dakikada pişti. 27 dakikanın sonunda fırınımdan çıkarttım. Fırından fırına fark eder arkadaşlar pişme süresi. Üzeri böyle güzel bir renk alıp tamamen böyle sallanır durumda olduğu zaman tamamdır. Bakın gördüğünüz gibi her tarafı sallanıyor. Çok fazla pişirirseniz içi katı olacaktır. Bu yüzden pişirme süresine dikkat edelim lütfen. Bu şekilde bekletiyorum. Oda sıcaklığına gelene kadar bekleteceğim. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabının +4 kısmını alacağım ve bir gece boyunca buzdolabında dinlenecek. Evet, ertesi günden çekimlerime devam ediyorum. Bir gece boyunca güzelce dinlendi. Şimdi kelepçeyi çıkartacağım. Yağlı kağıdından çıkartıp servis tabağıma alacağım. Bunun için şöyle 2 tane tabak kullanıyoruz ve ters çeviriyoruz. Artık en sevdiğim kısım olan servis aşamasına geçebiliriz. Hemen iç yapısına da bakalım. Şu an harika gözüküyor. Bir gece dolapta bekledikten sonra, iyice soğuduktan sonra böyle görüntüsü, rengi daha bir güzel oluyor fark ettiyseniz. İlk olarak ortadan ikiye kesiyorum. Bakın bıçağım kirlendi. Bunu bir peçete yardımıyla güzelce temizleyeceğim ve kesme işlemine devam edeceğim. Bunu yapmazsanız üstünde böyle beyaz beyaz izler kalacaktır. Çok hoş durmuyor. O yüzden temizleme işlemini atlamayalım. Şöyle büyük bir dilim çıkartıyorum. Tadı da kıvamı da tam yerinde oldu. Olması gerektiği gibi. Tam ölçülü bir tarif arkadaşlar. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Ufak tefek püf noktaları var. Onlara dikkat ederseniz harika sonuçlar alacağınıza eminim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve bir şeyler aldıysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız da yeni tariflerimden kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.